Okay, let's go. Merhabalar, İşim Oku eğitim serimizin 5. videosunda sizlerle birlikteyiz. Videoma girerken en başa bir video ekledim ve orada bir düşüş hareketi gözlemliyorsunuz. Bazen piyasada ani yükselişler veya ani dump dediğimiz düşüşler gözlemlenir. Peki bizler bu düşüşleri önceden gözlemleyebilir miyiz? Elbette hepimizin cevabı hayır olacak ama bu büyük düşüşlerde ilk etapta bir miktar zararda olsak dahi kaçınabileceğimiz ve bu düşüşlerden en azından %70 oranında korunabileceğimiz bir strateji var. Bunu neyle yapacağız? Kijun Sen'le yapacağız. Bununla ilgili stratejiyi de bu eğitim videomuzun son kısmında sizlere açıklayacağım. Hazırsak eğitimimize başlayalım. Eğer videolarımızı başından beri izlediyseniz zaten bir önceki videomuzda Kijun Sen'den bahsettiğimizi, onu tanıttığımızı zaten biliyor olmanız lazım. İzlemediyseniz de oynatma listemizden Kijun Sen'i anlattığımız videoyu, eğitimleri tabii ki en baştan izlemenizi tavsiye ediyorum. Kijun Sen'den kısaca tekrardan bahsetmiş olalım. 26 periyotluk, yani baktığımız grafikteki 26 adet mum çubuğun en yüksek ve en düşük seviyelerini baz alıp bunların ortalamasına göre indikatörümüzün çizmekte olduğu bir çizgi. Bu grafikte bunu şu kırmızı renkteki çizgi olarak sizlere göstermiştim zaten. Bu videoda trendin gücünü ölçmekteki rolünden bahsedeceğiz. Bu arada hemen hızlıca bir abone ol çağrısı yapalım. Eğitimlerin devamı için kanalımda aktif olarak farklı pek çok eğitim planlıyorum. Farklı analizde videoları çekmek istiyorum. Dolayısıyla abone olarak, bildirimleri açarak sıradaki videoları kaçırmamış olacaksınız. Bu sebeple videoya başlarken hemen sağ alt köşeden abone ol butonuna tıklamayı, videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın ki bunlar algoritmada bizi ön plana taşıyacaktır diyorum. Ve hızlıca konumuza tekrardan kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi Kijun Sen bu grafikte gördüğünüz kırmızı çizgimiz arkadaşlar ve fiyat, buraya çok dikkat edin. Fiyat kırmızı çizginin üzerindeyse özellikle, yani diğer bütün çizgileri şu anda görmezden geldiğinizi varsayıyorum. Sadece kırmızı çizgiye odaklı bakarsanız, şuradan kapatalım hızlıca. Sadece kırmızı çizgi odaklı bakarsanız fiyatın bunun üstündeyken yükseliş, altındayken düşüş eğiliminde olduğunu görebilirsiniz. Mesela günlükte şöyle bir bakalım şimdi. Özellikle Bitcoin, zaten pek çoğumuz bunu takip ediyor. Bakın şu aşağıdan başlayan hareket bunun üzerine çıktıktan sonra fake sinyaller olmuyor mu? Elbette oluyor zaten. Sadece buna göre hareket etmiyoruz biz de. Ama Kijun Sen'in gücünü, orta vadedeki trendin yönünü bize göstermesi konusunda nasıl davrandığını anlamak için bunlar önemli. Bakın uzun bir yükseliş dalgasından sonra şurada altta bir kapanış geliyor. Burada 105.270'te kapanışı vermiş. Sonrasında buradan fiyat 100 binlere kadar düşmüş. Sonra buradan tekrardan yukarı çıkmış. Bu bölgede oyalanmış. Burada biraz akümülasyon. Sonrasında tekrar çıktıktan sonra, yani bunun üstündeyken boğa sinyali, yükseliş hareketi, bunun altındayken de düşüş senaryosu aktif gibi gözüküyor ki şu anda da tam bakın zaten Kijun Sen'in yeniden günlükte test edildiğini, henüz üzerine çıkamadığını buradan görüyoruz. Bir diğer konu arkadaşlar, mesela Ishimoku indikatörünü kullanırken fiyat ne kadar Kijun Sen çizgimizden uzaklaşırsa ve tekrardan mıknatıs etkisi gibi fiyatı bu bölgelerin çekeceğini aklımızdan çıkarmayalım. O yüzden işleme girmekte acele etmiyoruz. Buradan sadece trendin yönünü belirleyip işlem kurgumuzu, işlem planımızı bunlara göre belirlememiz bizim için daha mantıklı hareket olacaktır. Şimdi bu anlatımları yaptık. Mesela işlem alırken de bir strateji olarak bunu söyleyelim. Kijun Sen yukarı yönlü kırıldığında dönüşünde tekrar Kijun Sen'in testinde işleme girilip stopumuz şu bölgenin altında tutulabilir. Bu farazi bir grafik, yani günlük grafik. Bir strateji olarak söylüyorum ama her videoda belirttiğim gibi sadece Kijun Sen odaklı bakamayız. Çünkü indikatörün içerisinde 5 tane farklı çizgi var. Her birinin farklı önemi var. Ama sadece buna odaklı işlem yapıyor olsanız bile şurada mesela ikinci bir dalga geldiğinde burada girdiğiniz işlemde stop olabilirdiniz. Yani şöyle iki tane setup örneği de paylaşmış olalım burada. İşte burada yukarı kırılım geldi. Sonrasında siz böyle şu bölgeden, şuradan bir yerden işte işleme tam çizgiyi test ettiğinde Kijun Sen'i girdiniz. Stopunuz bunun altında ve fiyat yukarı gitmedi, döndü, sizi burada stop etti. Bu birinci işlemdi. Sonrasında takip ettiniz, yılmadınız ve tekrardan şu bölgeden işleme girdiğinizi varsayıyorum. Şu bölgede kırılımla girebilirsiniz. Eğer çok uzaklaşmadıysa şuradaki gibi şu kırılımla veya şu dönüş testinden şuradan girebilirsiniz. Ve stopunuz yine Kijun Sen'in altındaki şu bölge olur. Ve buradan sonra fiyatı görebilirsiniz arkadaşlar.
Yani yüzde şurada top oran olarak 5,60'lık bir kaybınız olabilir. Ama buradaki hareket şu ana kadar %18 neredeyse kar vermiş durumda ve daha yukarıda gitme potansiyeli var diye kısa böyle değerlendirilebilecek bir strateji olarak da bunu söylemiş olalım. Şimdi videomun başında bir stratejiden bahsetmiştim ki bu bizi %70 oranında zarardan koruyabilecek bir strateji demiştim. Videonun sonunda da kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi grafiğimizde sadece gördüğünüz gibi Ichimoku çizgilerinden Kijun-sen açık. Hemen buradan indikatöre geliyorum ve buradan Tenkan-sen'i de açıyorum. Şimdi fiyat Kijun-sen'in üstünde olduğu zaman ve Tenkan-sen yukarıya doğru Kijun-sen'i kestiği zaman, mesela şurada bir örneğimiz var bakın. Fiyat Kijun-sen'in üzerinde ve Tenkan-sen de Kijun-sen'i kesmiş. Bakın mesela şurada o sinyal yok dikkat ederseniz. Ama burada var. Şurada yok. Mesela az evvel dediğim gibi. Burada yok. Şimdi burada alabileceğiniz bir işlem veyahut da dediniz ki siz burada fiyat aşağıya gidecek. Tamam mı? Short işleme girdiniz. Ama burada şu hareketi gördüğünüz zaman arkadaşlar kesinlikle pozisyonunuzu kapatmak durumundasınız. Çünkü kapatmazsanız buradaki gibi böyle çok büyük terste kalırsınız veya likidasyona uğrarsınız. O yüzden bu kesişimler çok önemli. Mesela şuradan bakalım bir de aşağı yönlü yani düşüşe dair bir örnek bulalım burada. Yani şuralarda mesela yine çalışmış çok derin düşüşler gelmemiş belki ama işte fiyat mesela Kijun-sen'in altında kesişimi şurada vermiş. Sonrasında tekrardan gelmiş. Şu likiditeyi almış. Zaten fiyatı da biraz okumayı bildiğinizde aslında bu tip hareketlerin genelde mesela az evvelki long sinyalinde de olduğu gibi birinci dalga gelip sonrasında biraz akümülasyon ve aşağı yönlü de yukarı yönlü de olsa bu ilk dalganın stoplarının alındığını her daim zaten görüyoruz. Şurada fiyat tekrardan bakın Kijun-sen'in altına geliyor. Burada biraz yatay bir hareket var. Kesişim de burada gelmiş zaten. Buradaki yakaladığınız sinyal eğer piyasaya küsüp de gitmediyseniz ben burada girdim işte atıyorum şurada stop oldum. Orada bırakmayıp da tekrar takip ederseniz şurada şu stopların alındığı şu hareketi görürseniz buradan şu yorumu yapabiliyor olmanız lazım. Diyeceksiniz ki burada market maker zaten önceki tepede bulunan stopları aldı. Yukarıya sürmek isteseydi fiyatı bunun üzerinde kapanışlar vermesi ve fiyatı yukarı devam ettirmesi gerekirdi. Ama devam etmedi. Geldi tekrardan Kijun-sen'in altında kapanış verdi. Tenkan-sen Kijun-sen'i aşağı yönlü kesti ve akabinde bakın buradan başlayan fiyat hareketi 99.200'lerden başlayan hareket nereye kadar inmiş? 75.000 dolarlara kadar inmiş. İşte videonun başında bahsettiğim senaryo da buydu. Bunda da ne olabilir? Zarardan korur dedik ya. Yani sen bu pozisyonda eğer long denediysen ve şurada Kijun-sen'in altında kapanışı görüp bir de kesişim gördüysen fiyat aşağıdayken bu pozisyonda long pozisyonu artık terk etmen gerektiğini bilmen gerekiyor. Stopun şurada olsa bile şu hareket seni yanıltmamalı. Sen burada artık o riske girmeyip pozisyonunu zararla veyahut da giriş yerinden kapatıyor olman gerekebilir. Bu stratejide 5. videomuzun bir bonusu olarak aklınızın bir köşesinde bulunsun diyorum. 6. videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.